Merhaba hanımlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle 3-4 yaş erkek çocuklarına uygun bir süveter çalışacağız. Süveterimin beden kısmında kırık ayna modeliyle çalıştım. Önünde ve arkasında aynı modeli kullandım. 3 bölüm halinde tarif edeceğim. Birinci bölümde ön kısmı başlayıp model kurmasını tarif edeceğim tüm sıralarıyla. Daha sonra kol kesmelerini ve yaka oyuntusunu tarif edeceğim. İkinci bölümde arka kısmında model kurmayı ve kol yine kesmesini burada yaptığım oyuntular tarif edeceğim. Üçüncü bölümde ise yaka kısmında ilmek toplayıp örmeyi ayrıntılı şekilde tarif etmeye çalışacağım. Özellikle kolay bulmanız için yaka kısmına ayrıca çektim. Süveterimde 3 tane de düğme kullandım. İpim ise Kartopu Baby One. Kartopu Baby One'dan 2 yumak ipim vardı. Tamamını kullanmadım. İkinci yumaktan kalan ipim bu kadar. Benimle aynı iple örmek isterseniz Kartopu Baby One 100 gram 250 metre. Renk No ise K1717. Diğer iplerle de 250 metrelik iplerle çalışabilirsiniz. Biraz daha ince iplerle daha güzel olacağını düşünüyorum modelin. 3,5 numara şiş kullandım beden kısmında. Sadece yaka kısmını ise 3,25 nolu misinalı şişle ördüm. Süveterimin ölçülerini de söylediğim gibi 3-4 yaş aralığına olacak şekilde büyüklüğü. Beden uzunluğu 40 santim süveterimin. 40 santim uzunluğu var. Beden genişliği ise 29 santim. Omuz genişliği 10,5 santim, 11 gibi, 10,5 gibi. Söylediğim gibi çok küçük bir örgü değil. Daha ince iplerle çalıştığınızda küçük olacaktır. Eğer ipiniz kalın, şişiniz de benimkinden kalınsa daha büyük örgüler elde edersiniz. Modeli ayrıca büyütmek, daha büyük örmek için model sıralarını mesela bir tane, 2 tane model ekleyebilirsiniz. 8 ilmek ve 2 ilmeğin katlarından oluşan bir model. Sadece çocuklara değil, yetişkin erkek çocuklarına da veya eşlerinize de olabilecek bir model. Başlayalım hep birlikte. Kolay gelsin hepinize şimdiden. Tabii ki kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın hanımlar. Teşekkür ediyorum şimdiden. Örgümüze başlıyoruz. Kartopu Baby One marka ipimiz var. 100 gram, 250 metre. Ne kadar ip gideceği örgümüzü bitirdiğimizde belli olacak. Renk No'da benimle aynı renkle örmek isteyenler için K1717. Videoda göründüğünden bir ton açık bir ip. Şişimizde 3,5 numara misinalı şişle değil düz şişle öreceğiz. 2 parçada yapacağız örgümüzü. Şişimize 82 ilmek atacağız. İpimden 1 metre kadar ayırdım. Doluyorum baş parmağıma, ilk ilmeğimi atıyorum. Devam edip 82 tane ilmek atacağım. İlmeklerimi tamamlayıp tarifimize başlayacağız. ...82 ilmeğimi şişime attım. Çeviriyorum örgüyü. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamındaki 2 ilmeğimi düz öreceğim. 1 2 2 düz ilmek, 2 ters ilmek. Lastiğimiz 2 ters 2 düz olacak. 2 düz ilmek,
2 tane ters ilmek. Tekrar 2 tane düz ilmek. Ters ve düz sıralardan değişen bir şey yok. Lastiğimizi 2 ters 2 düz ilmekle örerek tamamlıyoruz. Lastiğimi tamamlayınca tarifime devam edeceğim. Yeleğimizde bant örgümüzü tamamladık. Bandımızın ölçüsü 4 santim. Sıralarını saydığımız zaman da son ilmekleri saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane son ilmeğimiz var. Şimdi model kurmaya başlayacağız. Modelimiz böyle bir model. İkili V'ler modeli diyelim modelimize de. Beğenerek bulduğum bir model. Örmesi kolay, sağ ve sol yöne ilmekleri kaydırarak öreceğiz. Sıraları çok zor değil. Süveterde güzel duracak ve hoş bir model. Modelimiz 8 ilmek ve 2 ilmeğin katlarından oluşuyor. Kenar ilmeğimi örüyorum. İlk sıra modelimizi kuracağız. Devamında kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra ipimi öne alıyorum. 8 ilmek ters öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 kenar ilmeği, bir düz ilmek, daha sonra 2 4 6 8 tane ters ilmek ördüm. Devam edip 1 2 ilmek düz örüyorum. İlk kısımda modelimizi kurarken burada bir tane tek ilmeğimiz var. Sol yöne doğru kaydırma yapacağız bu tek ilmeği. Bu 2 ilmeği sağ ve sola doğru kaydıracağımız için 8 ilmekten sonra 2 düz ilmek örüyoruz. Tekrar ipimi öne alıyorum. Yine 8 ilmek ters öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 kontrol ediyoruz. 2 düz ilmek, 2 4 6 8 ilmek ters ördük. Tekrar 1 2 2 tane düz ilmek. Yeniden ipimizi öne aldık. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 tane ters ilmek ördüm. 1 2 düz ilmek, devamında 1 2 3 4 5 6 7 8 tekrar 1 2 düz ilmek, devamında 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ters ördüm. Sıra boyunca bu şekilde modelimizi kuracağız. Yeniden 1 2 ilmek düz, 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar 1 2 düz ilmek, ipimizi öne alıp 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ters ördüm. 2 4 6 8.
1 2 2 ilmek düz ördüm. Devam edip 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmek ters ördükten sonra bir ilmeğim kaldı. Kenar ilmeğinden önce düz örüyorum. Kenar ilmeğini örmeden takıyorum. İki yönde de aynı şekilde başlayıp bitirdim model kurarken. Yeleğinizi büyütmek istediğinizde süveterinize devam edip bir düz ilmek ve 8 ilmek ters, tekrar bir düz ilmek ekleyeceksiniz. 10 ilmek eklediğinizde bir büyük bedenine başlamış olursunuz. Örgüye başlarken de tarif edeyim. 10 ilmek eklediğinizde bir büyüğünü, daha büyük örmek istediğinizde de 20 ilmek veya iki kenarda yarım modeller ekleyerek denk getirip kurabilirsiniz. İlk sıra modelimizi kurduk. Ters yüzden tüm ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bütün ilmekleri ters örerek modelin 3. sırasına tarif edeceğim. Ters yüzden sıramı tamamladım. 3. sıradayız. Düz yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğini ördükten sonra devamındaki ilmeği şişime alıyorum. Örmeden sağ yöndeki şişime. Kenar ilmeği, örmeden aldığım ilmek, 3. ilmek. 3. ilmeği düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği tekrar sol yöndeki şişime takıyorum. 1 2 3. ilmeği düz örüyorum. 8 ilmek ters örmüştük. Bir tanesini sağ yöne kaydırdım, aldım. Devam edip 1 2 3 4 5 6 ilmek ters örüyorum. Her sırada bu ters ilmeklerimiz ikişer tane azalacak. 6 tane ters ilmekten sonra 7. ilmeği şişime takıyorum. Diğer ilmeği de örmeden alıyorum. 2 tane örmeden aldığım ilmek var. Ters yüzden sol yöndeki şişimi bu ilk ilmeğe takıp sol yöne aldım ilmeği. Diğer ilmeği sağ yöne aldım. 6 ters ilmekten sonra düz örüyorum. Yönünü değiştirdim ilmeği. Diğer ilmeği de düz örüyorum. Tekrar 2 düz ilmeğin ikincisini yine şişime alıyorum. Sol taraftan bir ilmek düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği düz örüyorum. Bu sırada 4 tane düz ilmeğimiz oldu. İlmeklerimizi sağ yöne ve sol yöne kaydırdık. Ters ilmeklerimiz azalırken bu düz ilmeklerimiz çoğalacak. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ördüm yine. 6 ilmek ters ördükten sonra 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Düz ilmeği 7. ilmek olarak örüyorum. Diğer ilmeği yine düz örüyorum yerini değiştirdiğim. Devam edip düz ilmeği örmeden şişime aldım. 8 ters ilmeğimden bir tane düz örüp sağ yöne kaydırdım. Yine 4 ilmek düz oldu. 1 2 3 4 5 6.
Tüm sırayı bu şekilde örüyoruz. Ördüm tekrar. Diğer düzü örmeden şişimi aldım. Karşı yönden bir ilmek düz ördüm. Şişime taktım. Bu ilmeğimi de düz ördüm. 4 tane düz ilmek oldu. Sıramı bu şekilde tamamlayıp ters yüzden tüm ilmeklerimi ters örüyorum. 2, 4, 6 ilmek ördüm. Yine değiştirme yapacağım. İlk sıralar olduğu için sıra sonunu da tarif etmek istiyorum. Yine ilmeklerimin yönünü değiştirerek düz ilmeğimi 4 ilmek yaptım. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ördüm. Şişimde 3 tane ilmek kaldı. 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İkinci ilmeği sağ yöne kaydırıyorum. Sondan ikinci ilmeği. Diğer ilmeği de düz örüyorum. Son ilmeği örmeden şişime takıyorum. Örgünün ters yüzüne dönüp tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Dört sırayı tamamladık. Yeleğimizde model kısmında tekrar kenar ilmeğimi örüyorum. 5. sıradayız. Devamında bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek düz ördükten sonra yine 3. ilmeği örmeden şişime alıyorum. 6 ters ilmeğimden bir tane örüp sağ yöne kaydırıyorum. Düz ilmeğimi düz ördüm. Şişimde 4 tane ilmek var. İpimi öne alıp 1, 2, 3, 4 tane ters ilmek örüyorum. Her sırada, her düz sırada ikişer tane azalacak ters ilmeklerimiz. 4 ilmek ters ördükten sonra 5. ve 6. ilmeğin yerini değiştiriyorum. Düz ördüm, yerini değiştirdiğim ilmeğin ilkini, devamındaki ilmeği de düz örüyorum. 2 ilmek düz, 1, 2 ilmek daha düz ördüm. Ters ilmeklerimden önceki ilmeğe geldim. Örmeden şişime alıyorum. Örgünün sol yönünden bir ilmek düz örüp sağ yöndeki şişime aldım. Yönünü değiştirdiğim ilmeği de düz ördüm. Düz ilmeklerim 2, 4, 6 tane oldu. 1, 2, 3, 4 ilmek ters örüyorum. Yine değiştirme yapacağım ilmeklere geldim. 5. ve 6. ilmeği değiştirdim. Düz ördüm. İkinci düz, 3, 4, 5. ilmeği şişime aldım. Karşı yönden bir ilmek düz örüp örmediğim ilmeği sol taraftaki şişime takıp düz ördüm. Yine 2, 4, 6 tane düz ilmeğim oldu. 1, 2, 3, 4 ilmek ters. Yine değiştiriyoruz. 2, 4 düz ilmek, 5. ve 6. ilmeği yine kaydırma yapıp düz örüyoruz. Sıra boyunca bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar düz sıradayız. Bu arada ipimin dokusu çok güzel. Kalınlığı istediğim kalınlıkta çıktı. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında 1, 2 tane düz ilmek örüyorum. Yine 3 ilmek var şişimde.
Dördüncü ilmeği örmeden şişime alıyorum. 4 tane ters ilmeğimden bir tane sağ yöne kaydırıyorum. 4 tane düz ilmek oldu şimdi. 5. ilmeği de düz örüyorum. Devam edip 1 2 tane ters ilmek örüyorum. 2 ters ilmekten sonra yine 3. ve 4. ilmeği yerini değiştirip düz örüyorum. 2 ilmek düz, devamında 1 2 3 4 ilmek daha düz örüyorum. 5. ilmeği alıyorum. 2 ters ilmekten bir tane örüp sağ yöne alıyorum. Değiştirdiğim ilmeğimi de düz örüyorum. Düz ilmeklerimiz bu sırada 2 4 6 8 tane oldu. İpimi öne alıp 1 2 ilmek ters örüyorum. Devamındaki ilmekleri yine değiştiriyorum. Düz ördüm. 2 düz ilmek, 3 4 5 6 7. ilmeği şişime örmeden aldım. 4 ters ilmeğimden bir tane sağ yöne kaydırdım. Diğer ilmeği de düz ördüm. 2 4 6 8 düz ilmek, 2 ters ilmek. Sıramızı bu şekilde tamamlayıp ters yüzden tüm ilmekleri ters örerek tamamlayacağız. Kendini belli ettiğinde zaten fark edeceksiniz. Bu kaydırdığımız ilmeklere, iki yöne V gibi açılan ilmeklere geldiğinizde değiştirme yapıp bu şekilde öreceksiniz. Modelimizde 8 sıra ördük. 9. sıradayız, düz sıradayız. Bu bölümde 2 tane ters ilmeğimiz kaldı. Sağa ve sola kaydırıp 2 ilmeği tamamlayacağız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında 1 2 3 ilmek daha düz ördüm. Şişimde 4 tane ilmek var. 5. ilmeği örmeden şişime aldım. 2 ters ilmeğin bir tanesini düz örüp sağ yöne kaydırdım. Kaydırdığım diğer ilmeği de düz ördüm. 2 4 6 tane düz ilmek var şişimde. Ters ilmeklerimiz bitti. Bir tane kaldı. Bu ters ilmeğimi de sol yöne kaydıracağım. Düz ilmeği aldım. Şişime taktım. Tekrar düz ördüm. Ters ilmeğimiz yok bu sırada. Devam edip 1 2 3 4 5 6 7 tane düz ilmek ördüm. Tekrar sağ yöne kaydırdığım ilmeğimi örmeden şişime aldım. 2 tane ters ilmeğimin bir tanesini düz ördüm. Sağ yöndeki şişime aldım. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. Yine bir tane kalan ters ilmeğimi sol yöne aldım şişime. Diğer ilmeği de düz ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz ilmek. Sekizinci ilmeği düz olarak alıp ördüm. 2 4 6 8 10 tane. Tekrar diğer ilmeği de kaydırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz ilmek örüp bu kısımdaki 2 ters ilmeği
iki yöne düz örerek tamamlıyorum. Sıramıza devam ediyoruz. Ters yüzden tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimizde sıralarımızı tamamladık. Bir tane model örmüş olduk. Tekrar model kuracağız. Her 10 sıradan sonra birinci sırada model kurduğumuz gibi bu sıralarda tekrar ilmeklerimizi belirleyip devam edip öreceğiz. Mavi ipimde de gayet güzel gösterdi. Şişime sığmadığı için bu şekilde göstereyim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında bir tane düz ilmek örüyorum. İpimi öne alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ters ilmek örüyorum tekrar. 2 4 6 8. İlk sırada model kurduğumuz bu iki ilmeğin hizasına geldiğimizdeki iki ilmeğimiz yine bir iki tane düz olacak. Tekrar ipimi öne aldım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 2 4 6 8 tane ters ilmek. 1 2 tane düz ilmek. İlmeklerin sayısını saydığınız zaman model zaten hiç şaşmayacak. Bu kısımda yine iki ilmeğimizin hizasında iki ilmek. Devam edip 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ters. 2 4 6 8. 1 2 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ters. Sıra boyunca 1 2 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ters. 2 4 6 8. Tekrar 1 2 tane düz ilmek. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ters. 2 4 6 8. 1 2 ilmek düz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. ilmeğim. 2 4 6 8. 1 2 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ters. Sıra sonunda yine bir tane düz ilmek ve kenar ilmeği. Sıralarımıza bu modeldeki gibi aynen devam edip öreceğiz. Birkaç model sonra tekrar büyümüş halini göstereceğim. Modelimiz kendini belli etti. Düz yüzü ve ters yüzü. 82 ilmeğimizle kol kesme hizasına gelene kadar bu şekilde öreceğiz. Sıralarımıza aynen devam edip kol hizasına kadar, kol kesme hizasına kadar örüyoruz. Örgümüzde beden kısmında yeterli yüksekliğe gelene kadar ördüm. Ölçü olarak model sayısını vereceğim. Banttan sonra modellerim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane model ördüm. 8 modeli tamamladıktan sonra ilmeklerimi saydım. Ayraçlarımı taktım. İlmeklerim
82 ilmeğim var. 37 ilmek sağ parça için ayırdım. Orta kısımda 8 ilmek bandımız olacak. Tekrar sol yönde de 37 ilmeğimiz olacak. 37 ilmeği sayıp bir tane ayraç takıyorsunuz. Daha sonra 8 ilmek ve örgünün sol yönünde yine 37 ilmek. 8. modelden sonra düz yüzden ördüm. Ters yüzü örmedim. İpim örgünün sol yönünde. Kol oyuntusu yaparak başlayacağız şimdi. İlk önce sol yönü öreceğiz. Daha sonra örgünün ön kısmından ilmek takıp tekrar 8 ilmek takıp sağ yönü de aynı ilmek sayısıyla öreceğiz. 37 ilmek artı 8 ilmeğimiz var. 45 ilmekle sol parçayı öreceğiz. Kol kesimi için başlıyoruz. Şişime 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmek atıyorum. 7 ilmek attıktan sonra dönüyorum örgünün ters yüzüne. Taktım ilmeğimi şişime. Birinci ilmeğimi örüyorum. Devamındaki ilmekleri düz örüyorum. 6 tanesini öreceğim. 7. attığım ilmeği 2 4 6 7. attığım ilmeği şişime alacağım. Bir tane de örgünün beden kısmından ilmek takacağım. İkisini birlikte düz örüyorum. İlk kesimimi yaptım. 11 ilmek kesimi yapacağız. 11 ilmeğin 7 ilmeğini bu şekilde dönüşler yaparak keseceğiz. Kalan ilmeklerimizi yaka kısmında bandımızı ayarlarken keseceğiz. Tekrar ters örüyorum. 2 sıra ters, 2 sıra düz örgü bandımız. Kenar ilmeğini ördüm. Ters yüzden de ilmekleri ters örüyorum. Attığım ilmeği diğer yüze düz yansıması için 2 4 6 tanesini ördüm yine. 7.'si ile örgüden bir ilmek aldım. İkisini birlikte ters ördüm. Çevirdim tekrar. İlmekleri düz örüyorum. İki sıra ters örgü. Bu kısımda da 2 sıra ters oldu. Tekrar düz örüyorum. Yine 6 tanesini ördüm. 7.'si ile örgüden bir tane daha aldım. Bir ilmek daha kesim yaptım. Birinci ilmeği örmeden aldım. Devamındakileri sırasına göre takip ederek ters örüyorum. Kontrol ediyoruz. 2 ters, 2 düz. Çevirdim. Ters yüzde sırası ters. 6 ilmeği örüyorum. 2 4 6 tane ördüm. 7.'si ile yine örgümden bir ilmeği birlikte şişime aldım ve ördüm. Çevirdim tekrar. İlk ilmeği aldım. İlmekleri düz örüyorum. Kontrol ediyorum. 2 ters, 2 düz olması için kenar ilmeğini ördüm. Sırası yine
düz, 2 4 6 tane ördüm. 7. ile yine örgümden bir ilmek daha aldım. İkinci ters sırasıyla ilmekleri ters örüyorum bandımın. Altı ilmeği ters ördüm. 7. ile yine örgümden bir tane daha ilmek aldım. Çevirdim, düz örüyorum. Sırasına göre 2 ters 2 düz bandı bu şekilde kontrol ederek örüyoruz. Sırası düz bandımızın 2 4 6 tane örgümden yine bir tane ilmeği ikisini birlikte taktım. 7. ilmeğimi kestim. 4 ilmeğim kaldı. Diğer yöne doğru ilmeklerimi örüyorum. Ayracımı takıyorum. Kesim yapacağımız 11 ilmek sayıp bir tane ayraç taktım. Diğer ilmekleri de örgünün ters yüzü, modelin örülüşü, tüm ilmekler ters, bant yönüne doğru ilerliyorum. Yaka bandı yönüne doğru. Pembe ayracıma bir ilmek kalana kadar ördüm. Bu kısımda modelimizin denk gelmesi için bir de bandımızla modelin karışmaması için ayırdığım bu 8 2 4 6 8 ilmekten önce bir tane düz ilmek öreceğim. Bu ilmeğimiz ters yüzde düz, diğer yüzde ters örülecek. Ayracımı aldım. 2 4 6 8 ilmeğimiz yaka bandı ilmeği olacak. Düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek daha düz ördüm. Yeşil ayracıma geldiğim zaman örgüme devam etmiyorum. Örgünün düz yüzüne dönüyorum. Bu ilmeklerimi ilmek tutucuya alacağım. Örgünün sol yönünü önce öreceğiz. 8 ilmeğin ilk ilmeğini aldım. Tekrar 2 ters sıra olacağı için ilmekleri ters örüyorum. 2 4 6 8 tane ayracımı çekiyorum. Bu ilmeğimi de ters örüyorum. Bu yüzde düz olacak. Düz yüzde ters olacak. Banda karışmayacak. Bu sıradan fark edeceğiz. Örgüye de karışmaması için bu şekilde olacak. Devamındaki ilmeklerimi hesaplayıp buradaki bu 2 ilmeğim düz olacak. 4 tane 1 2 3 4 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ters örüyorum. Modelimin ilk sıra kurulumu. Devamında yine 2 tane düz ilmek. Tekrar 1 2 3 4
5, 6, 7 ve 8 ilmek ters ördüm. Devamındaki ilmek düz örülüyor. Ayracımı yine takayım. Bir ilmek daha düz ördüm. Kalan ilmeklerin sırası ters. 2 tane daha ördüm. 2, 4, 6, 8 ilmeğim kaldı. Bir tane daha kesim yapacağım. Bu kesim yapacağım ilmeği kesimin düzgün olması için bant yönüne kaydırıyorum. Bandın ilk ilmeği ile yerini değiştiriyorum. İkisini birlikte ters ördüm. Sırası ters ilmeklerin bandın yönü. İpimi öne aldım. Bandımın sırasına göre ilmeklerim ters yüzde. Band sırasında ters 2, 4, 6 tane ördüm. Yedincisiyle yine örgüden bir ilmek daha kesim yaptım. 2 ilmeğim kaldı kesilecek. Bu 2 ilmeği de düz sıralarda keseceğim. Artık ters yüzde kesim yapmayacağım. Yaka bandına doğru örüyorum. Yaka bandına bir ilmek kalınca yine 2, 4, 6, 8 tane ilmeğimiz var. Bu ilmeği düz örüyorum. 8 ilmeği ters örüyorum bant için. Son ilmeği örmeden taktım. Yine döndüm. Kenar ilmeğini ördüm. Bandın sırası düz öreceğiz. İlmekleri düz örüyorum 8 ilmeği. İki, 4, 6, 8 tane. Devamındaki ilmeği ters örüyorum. Model için sıralarını kaydırma sırası yapıyorum. Bu kısımda kesimde devam edeceğim. İlmeklerimi ilmek tutucuya aldım. 8 ilmekten sonra şaşırmamak için 2, 4, 6, 8 ayraç taktım bir tane. Ayraçla öreceğim. Diğer yöne doğru kol kesim yaptığım yöne doğru ilmeklerimi ördüm. Bu kısımdaki ayracıma geldim. Şişimde 2, 4, 6, 7 ilmek, bandımın ilmeği ve 2 ilmek var. 2 ilmeğin bir tanesini yine düz örüyorum. Diğer ilmeği bu kısma alacağım. Bant kesimi düzgün olsun diye. Sırası ilmeklerin düz. İkisini birlikte ördüm. Bir kesim daha yaptım. Devamındaki ilmekleri düz örüyorum. Son ilmeğimi örmeden taktım. Bu kısımlarda son ilmek işimi yapmadım. Takipçilerim şaşırıyor diye. Normal bir kenar ilmeğim, devamında ilmeklerimi düz örüyorum. 2, 4, 6, 7 tane bant için sırasını takip ederek düz ördüm. Bir ilmeğimi kesmiyorum. Ters ördüm. Ayracımı aldım.
ilmeklerimi de modelin sırasına göre ters örerek devam ediyorum. Ön yüzde kesim yaptığım sıraya kadar örüp bir ilmeğimi de kesim yaparken tarif edeceğim. Kol kesimindeki son ilmeğimizi keseceğiz. Ayracıma kadar ördüm. Sol yöndeki şişimde 2, 4, 6, 8 ilmek var. Ayracı çıkarıyorum. Bir ilmeğimi yine diğer yöne alıyorum. İkisini birlikte ipimi öne alıp ters örüyorum. 11 ilmek kol oyuntusu için bu kısımda kesim yaptık. Şişimizde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41 ilmeğimiz var. 41 ilmeğimle yaka oyuntusuna gelene kadar başka hiçbir işlem kesme veya eksiltme yapmadan devam edip örüyorum. Kesimim kendini belli etti arkadaşlar. Ters yüzü de bu şekilde. Bandımızdan önce bir tane ters yüzde düz ilmeğimiz var. 8 ilmek bandımız var. Yuvarlak yaka oyuntusuna gelene kadar bu yaka kısmında örmeye devam edeceğim. Yeleğimizin sol ön parçasında yaka oyuntusuna gelecek kadar ördüm. Sıralarımı saydığım zaman ön banttaki haroşa sıralar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8 haroşa sıradan sonra 2 tane de düz sıram var düz yüzde. Diğer yönde kol yönünde haroşa sıralar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. 11 taneden sonra ters yüzden ördüm. Yarım çizgi haroşam var. Yaka oyuntusu için 17 ilmek ayırdım. Diğer yönde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ilmeğim var. 24 ilmeğim omuz kısmına kalacak. 17 ilmeği yaka oyuntusu için keseceğiz. Yaka oyuntusunu da ilk sırada 8 ilmek bırakacağız. Bu ilmekleri kesmeden iğneye ve ipe alacağım. Diğer sıralarda 3, 2, 1, 1, 1 şeklinde keserek yuvarlak bir yaka kesimi yapacağız. İğnemi takıyorum. Örgünün ters yüzünde, iç yüzde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane haroşa çizgi var. İlmeğin bir tanesini daha örüyorum. Şişimde 2, 4, 6, 8 ilmek var. Döndürüyorum örgüyü. İlmeklerden şişimi alıyorum. Bu ilmeklerimiz ipimizde bekleyecek. Biz düz yöne dönerek örmeye devam edeceğiz. Model sıralarına göre örüyorum. Düz yüzden sıramı tamamlayıp ters yönde kesimi tarif için devam edeceğim. Ters yüzde 24 ilmeğimi ördüm. 3 ilmeğim kalana kadar ayraçtan sonraki ilmekleri de örüyorum. Üç ilmeğim kalınca çeviriyorum örgüyü. Şişimden 3 ilmeği çekiyorum. Çıkardım şişimden. İğnemle 3 ilmeğimi de ipime alıyorum.
8 ilmek, devamında 3 ilmek. İlmeklerimi diğer yöne doğru modelime göre örmeye devam ediyorum. Ters yüzde bir dahaki sırada 2 ilmek bırakacağız. Yine ayracıma kadar 24 ilmeğimi ördüm. Devamında 1, 2, 3, 4 ilmek örüyorum. 2 ilmek kalınca çeviriyorum örgüyü. Bu 2 ilmeği de iğnemle ipime alıyorum. Sekiz ilmek, 3 ilmek, 2 ilmek, 4 ilmeğimiz kaldı. 4 ilmeğimizi de ters yüzlerde birer birer iğne ile ipimizi alacağız. 4'ünü de tamamlayıp tarife devam ediyorum. Tamamladım ilmeklerimi. Bu kısımda daha rahat görmeniz için özellikle ipi aldım. Yuvarlak bir kesim hazırladık. Kol kısmında yeterli yüksekliğe gelene kadar biraz daha öreceğim. Bu modelimi tamamlayıp bir model daha yaptığımda yeterli uzunluğa gelecek diye tahmin ediyorum. Kesimlerimi tekrar söylüyorum. 8 ilmek bırakıyoruz. 3 ilmek, 2 ilmek, devamında da 1 1 1 şeklinde iğnemizle ipi alıyoruz. Bu ilmeklerimiz ipimizde kalacak. Örgümüzü tamamladığımız zaman yakamızı bu ilmek toplayıp devam edip öreceğiz. 24 ilmekle başka kesme ve eksiltme yapmadan devam edip örüyorum. Sıralarımı tamamlayıp devam edeceğim. Örgümde 1, 2, 3, 4, 5, 6 model tamamladım kol kısmında. Modelin bir tanesi beden kısmına dahil oluyor. Bu kesimimizden dolayı 1, 2, 3, 4, 5 tane de kol evi için. Modelimde 2 tane ters ilmek kaldı. Yükseklik vermek için bant kısmına kadar örmedim bu sırada. Bir ilmek alıyorum banttan, ipimi etrafımdan doluyorum. Etrafından ipini doladığım ilmeğimi tekrar örmeden aldım. İlmeklerimi yaka yönüne doğru ters yüzden örüyorum. Son sıramız düz yüzden. Modelimiz bu ilmekleri denk gelsin diye son sırayı örüyorum. Değiştirdim yönünü. İlmeğimin ördüm. Bu kısımda da değiştirmemi yapıyorum. Model sırasını tamamladık. Bant kısmına geldim. Bant ilmeklerini ters örerek sıra sonuna kadar örüyorum. Son ilmeğimi de örerek bırakacağım. Modelden dolayı başka yükseklik veremiyorum. Tamamladık örgümüzü. İpimizi diğer yönde bağlayarak tarife devam edeceğim. İlmeklerimi ilmek tutucuya aldım.
Arkasında ördüğümüz zaman tığla yine birleştirme yapacağız. Dikiş yapmayacağım. İlmeklerimi taktım. Boyun kısmındaki ilmeklerini taktığım ipimi de bağladım. Kaçsın istemiyorum. Sağ yönde ilmeklerimi şişime takıp yerleştirdim. 37 ilmeğim var. 37 ilmekle bu kısımdan 8 tane daha ilmek takacağız. İpimizi bağlayıp sağ yöne doğru ters yüzden örüp kol kesimi yapacağız. Birinci ilmeğimi takıyorum. Hemen haroşa sıranın altındaki düz sıradan ilmeklerimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane ilmek taktım. Bu ilmeği birazcık daha ileriden takmak istiyorum ama değiştirme yaptığım için bu kadar oldu. Çeviriyorum örgüyü. İpimizi bağlayacağız. İpimizi gizleyeceğimiz için tığla bu kısımda hemen son aldığım ilmeğin altına geçici bir düğümle bağlıyorum. İpimi öne atıyorum. Dikkatlice bu ilmeklerimi düz örüyorum. Dört, 5, 6, 7, 8 tane ilmek ördüm. 2, 4, 6, 8. 8 ilmekten sonra bu kısımda ayraç takacağım. Bir tane düz ilmek daha örüyorum. Modele karışmaması için diğer bant tarafımızda iç tarafta bir düz ilmeğimiz var. 8 ilmek bant, bir tane düz ilmek ters yüzde düz örülerek modelle bandın birbirine karışmasını engelleyecek. Kalan ilmeklerimi ters örüyorum. Bu kısımda ilik yeri açacağız. Ayrıca ilik yerlerimi belirleyip sıralarını söyleyeceğim. Kolu kestikten sonra. Çok emek verdim arkadaşlar bu süvetere. Çok söktüm. Eminim ki yine bir sürü kişi beğenmeyecek ama inanın yeni bir model olsun diye biraz da bu modeli sevdiğim için çok fazla uğraştım. Tabii beğenenlerim her zamanki gibi daha fazla. Teşekkür ediyorum hepinize de, beğenmeyene de beğenene de. Sonuna geldim ilmeklerimin. Son ilmeğimi de ördüm. Şişime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek attım. Çeviriyorum örgüyü. Başlayacağız şimdi kesim yapmaya. Sağ yönde kesmelerimize başlıyoruz. 11 ilmek yine kesme yapacağız. 7 ilmek attık. 7 ilmekle dönüşler yaparak ayracımıza kadar 4 ilmeğimiz kalana kadar keseceğiz. İlk sıra olduğu için biraz da sıkı atıyorum bu kısımda ilmeklerimi. Kenar ilmeğini ördüm. Daha sonra ilmekleri ters örüyorum. Altı tanesini öreceğim. Yedincisiyle bedenden bir ilmek keseceğim. 2, 4, 6 tanesini ördüm. 7. ilmekle
Örgüden bir ilmek alıyorum şişime, ikisini birlikte taktım. Tekrar alayım. Bu şekilde ilk kesmemi yaptım. Çeviriyorum örgüyü. İlmeklerimi yine ters örüyorum. Kenar ilmeğini ördüm. Devamında 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. 6 ilmek. 7. ilmekle yine örgüden bir ilmek aldım. İkisini birlikte ördüm. İpimi bu yöne atacağım. İlmeklerimi düz örüyorum. 2 ters 2 düzde ters yönden düz örüyoruz. Birkaç sıra sonra kendini belli edecek. Kenar ilmeğini ördüm. İlmeklerimi ikinci ters sıra ters örüyorum. İki, dört, 6 tane. Yedincisiyle örgüden bir ilmek daha alıp ikisini birlikte yine örüyorum. Biraz sıkı yapıyorum yine bu kısımda da bant olduğu zaman. İki düz sıramız var bu yüzde. Ters örüyoruz ilmekleri. Kontrol ediyoruz. Ters yönde bir ters sıra var. Düz örerek 2 sıra olacak diğer yönde. 2, 4, 6 tane ilmek ördüm. Yedincisiyle örgüden bir ilmek daha alıyorum. İkisini birlikte ördüm. Sıkıladım. Çevirdim. Birinci ilmeği aldım. İlmekleri düz örüyorum. Kontrol ettim sırasını. Yine kenar ilmeğini ördüm. 2 düz, 2 ters, 2 düz, bir tane düz. Tekrar ters örüyoruz. Sıkı ördüğüm için biraz şişlerim gıcırdayacak. 2, 4, 6 tane ördüm. Yedincisiyle örgüden yine ilmek aldım. Örüp sıkıladım. Çevirdim örgüyü. Diğer yöne atalım ipi. Ve ters örüyoruz ilmekleri. Kenar ilmeğini örmeden taktım. Bir ters sıra var ters yüzde. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi düz örüyoruz. 2 ters sıra oluyor diğer yöne. Bu yöne ise 2 düz sıra. 2, 4, 6 tane oldu. 7. ilmekle örgüden bir ilmeği yine şişime aldım. Birlikte ördüm. 5 ilmeğimiz var. Bir kere daha dönüyoruz. Kenar ilmeğini taktım. Tekrar çevirdim. Kenar ilmeğini örüyorum. Sırası ters örgü. 2, 4, 6, 7. ilmekle örgüden bir ilmek daha alıyorum.
diğer yöne doğru örmeye başlıyorum model sırasına göre. Model sırasında bu kısımda 4 tane ters örgü, 2 düz örgü, 3 tane ters ilmeğimiz var. 3 ters ilmekle başlıyorum. Bir ilmek düz örüyorum, ayracımı alıyorum. Tekrar bir ilmek daha düz örüp 8 ilmek ters örüyorum. Yaka kısmına kadar, bu kısma kadar örüp devam edeceğim. Bandıma yaklaştım. İlmeklerimi modelimin sırasına göre ördüm. Bandımdan önceki ilmeği ters örüyorum. Ayracımı alıp taktım. Bandımın sırası ters ilmek. Sekiz ilmeği tamamladım. Kenar ilmeğimi örmeden taktım. Kenar ilmeğini örüyorum. 2 düz sıra olduğu için ters ilmekle başlıyorum. İki, 4, 7, 8. ilmeğim 2, 4, 6, 8 ayracımı alıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Diğer ilmeklerimi kol yönüne doğru hepsini ters örüyorum. Bu kısımda kesme için tarife devam edeceğim. Ayracıma kadar ördüm. Ayracımı diğer şişime alıyorum. Şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek var. 2, 4, 6, 8 ilmek kalana kadar örüyorum. 8 ilmek kalınca iki, 4, 6, 8 ilmeğin birincisini ve ikincisini birlikte ters örüyorum. Bir kesme daha yaptım. Sıramız düz. Kenar ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6 ilmek örünce 7. ve 8. ilmeği yine birlikte şişime taktım ve düz ördüm. 2, 4, 7 ilmek. 2 ilmeğim kaldı kesilecek. Ters yüzden kesme yapmayacağım. Düz yüzden keseceğim bu ilmeklerimi de. 7 ilmekten sonra bu ilmeği geri modele göre örmek istiyorum. Tekrar çıkardım. Değiştiriyorum yönünü. Ve ördüm. Ayracımı aldım. Diğer yönden de değiştirme sırası. Modelimi sırasına göre devam ediyorum. Bu kısımda da 2 ters 2 düz bandımızı sıralarını takip ederek örüyoruz. Ters yüzden kesmeyeceğim, düz yüzde ilmek keseceğim kısma kadar örüyorum. Tekrar düz yüzdeyiz. Yine bir ilmek kesim yapacağız. Kol kısmında bandımın sırası ters, ilmeklerimi ters örüyorum. 2, 4, 6 tane ördükten sonra 7. ilmeğimle örgünün beden kısmından bir ilmeği birlikte
şişime aldım ve ters ördüm. Sadece bir ilmeğim kaldı kesilecek. Devam ediyorum ilmeklerimi örmeye. Modelimi sırasına göre örüyorum. Düz yüzden sıramı ve ters yüzden örüp tekrar bu kısımda son ilmeğimizi keseceğiz. Sağ yönde son kesimimizi yapacağız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimle ikinci, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. 7. ilmeği ve yanındaki düz ilmeği birlikte şişime taktım. Kesimi tamamladım. Devam edip modellerimi sırasına göre örüyorum. Bant kısmında sıkı bir örgü örmeye dikkat edin arkadaşlar. İlik yerleri içinde ayraçlarımı taktım, belirledim. Bu kısımda 1, 2, 3 tane haroşa sıra var. Dördüncüsü düz sıra. Düz sıralarında 1, 2, üçüncüsü. Bir tane bu sırada ilik yeri açacağız. Devamında yine aynı sayıda ilik yeri açacağız. 2 ilik yeri, 3. ilik yerimizi yakasına ördüğümüzde açacağız. Devam edip sıralarımı örüyorum. Herhangi bir kesme veya eksiltme yok. Bu kısımdaki sayıya gelene kadar öreceğiz. İlik yerlerini unutmuyoruz. İlk ilik yerimizi açacağız şimdi arkadaşlar. 1, 2, 3 tane haroşa çizgimiz var bandımızda. Örgünün ters yüzünde çeviriyorum. Kenar ilmeğini örüyorum. Devamında iç yüzde sıramız ters. 1, 2, 3 ters ilmek örüyorum. Devamındaki 5. ve 6. ilmeği birlikte keserek örüyorum. Düz yüzde artmasını yapacağım. Devam edip ilmeklerimi gelişine örüyorum. 2, 4, 7 ilmek, 1 ilmek eksildi. Düz ilmeğimi ördüm. Ters yüzden ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Bu kısımda dolayıp tarif edeceğim. Geldim bant kısmına. 2, 4, 7 ilmeğim var. Bir tane eksildi. Sıram düz. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 3 ilmek düz ördükten sonra bir tane doluyorum. İlik yeri için kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Tekrar dolayınca 8 ilmek oldu bandımız. Çeviriyorum. Örgünün ters yüzünden ilmekleri düz örüyorum. İki, 4, 6, 8 tane devamındaki düz ilmeği örüp örgünün ters yüzünden ilmeklerimi ters örüyorum. Sıralarımızı tamamlayınca bu kısımda yine yaka oyuntusu için tarife devam edeceğim. Örgümüzde sağ yönde de yaka oyuntusu yapacağımız sıralarımıza kadar ördüm. 2 tane ilik yeri açtım. 3. ilik yerimizi yaka bandında açacağız. İlmeklerimizi yine sol yönde olduğu gibi 8 ilmek, 3 ilmek, 2 ilmek devamında 1, 1, 1,
1 olarak 4 ilmek daha şişimize alacağız. Düz yönlerde alacağız bu kez. Devamında da kalan sıralarımızı tamamlayacağız. Aynı ölçüde örgü öreceğiz. Düz yüzden ördüm. Modelimin sırasına göre örerek ilerledim. Şişimi çıkarıyorum 8 ilmek bandımdan. İlmekleri iğneme takıyorum. Bekleyecek iğnemiz bu kısımda. Sıralarımızı örerek bu şekilde ilmeklerimizi bırakacağız. Tamamlayacağız oyuntumuzu. Ters yüzden ve düz yüzden bir sıra daha ördüm arkadaşlar. 3 ilmek kalınca bıraktım. Yine iğneme alıyorum ilmeklerimi. Diğer sıraları çekmeyeceğim. Herhangi bir değişiklik yok. Tekrar ters yüzden ve düz yüzden ördüğünüzde 2 ilmek daha alacaksınız iğnenize. Diğer sıralarda da birer tane bırakacağız. Bu kısımdaki sayıların aynı örülüşü bu yönde de tekrar edeceğiz. Üç ilmeği taktıktan sonra dönüyorum tekrar örgüme, normal örüyorum. Tamamladım oyuntu ilmeklerimi. 8 3 2 1 1 1 1 olarak ilmeklerimi iğne ile ipimi aldım. Şişimde 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ilmeğim kaldı. Diğer yönle eşit ilmek 24 ilmekle sıralarımı tamamlayıp öreceğim. Bu kısımda yine bir tane dönüş yapacağım. Kol kısmında yükseklik vermek için sıralarımı devam edip örüyorum. Sıralarımı tamamladım. Dönüş yapacağım sıradayım. Bir de bu kısımdaki oyuntum size çok gibi gelmesin. Bant ördüğümüz zaman gayet ideal bir yakamız olacak. Örgümde orta kısımda modelimde 2 ters ilmeğim var. Son modeli ters yüzde bandıma kadar ördüğüm 2 4 7 ilmeğim var. Banttan bir tane ilmeği örmeden şişime alıyorum. İpimi bu kısımdan doluyorum. Bant ilmeğimi ipim bu arasında örmeden tekrar sağ yöndeki şişime alıyorum. Devam edip sıralarımı örüyorum. Omuz kısmı için yüksekliğimizi de yapmış olduk. İlmeklerimi modelime göre örüyorum. Son ilmeğimi de ördüm, şişime taktım. Sıralarımızı tamamladık. Birinci bölüm için tarifim bu kadar. Birinci bölümde yeterli süreye geldiğim için süveterimin arkasını ikinci bölümde tarif edeceğim. Arkasını ördüğüm zaman da yakasını özellikle sadece tek bölüm çekeceğim ki diğer örgülerinizde de büyük veya küçük ördüğünüzde yaka örümünü izleyip kendi başınıza da başka yaptığınız örgülere de uygulamanız için özellikle yaka kısmını tek bölüm yapacağım.
Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hepinize. İkinci bölümde görüşmek üzere.